Evet, Melisa Ağoğlu. Hadi bakalım. Hello. Hello, hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Başlayalım mı? Olur. Olur, hemen başlıyoruz. Hadi Biraz bakalım. Google'ladım, biraz da kendi tecrübemden. Melisa Ağoğlu bugünkü konuğumuz. Z kuşağını temsil ediyor kendileri. Yanlışım varsa düzeltirsen sevinirim. Melisa diyorum bu arada. Üyesi olduğum bir kulübün aynı zamanda yöneticisi, spor salonu, bla bla. Genç yaşta büyük bir işletmeyi yönetmek de şubeleri olan gerçekten zor olsa gerek diye düşünüyorum. Hazırsan başlıyorum. Ekleyecek bir şeylerimiz yoksa eğer. Ben bence Y kuşağıyım. Z değil de Z kadar teknolojik değilim ya. Y daha çok bana okey gibi. Diyorsun. Ama yani eğer siz beni Z'ye uygun gördüyseniz o da kabul. Yok, genelde yok, haklısın. Yani şöyle söyleyeyim, insan yani hem metabolizmadan ziyade zihinsel anlamda hangi yaş diliminde yaşayıp onu tecrübe olup bunu katma değer olarak paylaşıyorsa aslında o yaş dilimi ve jenerasyona aittir derim. Ben de seni desteklerim. Teşekkür ederim. Genelde kanı vardır ya, yani neyse, bu faslı kapayalım. Zaten mahsuplaştık diye düşünüyorum X, Y, Z, G derken. Şimdi her bölümde bir metafor soru üzerinden ilgi alanımız, mesleğimiz, uğraşımızı farklı bir bakış açısıyla aslında o mesleğin, uğraşın krokisini çekiyoruz. Bu arada senin güzel hatırın için Melisa yola koyuldum. Otoparktan çıktım yani. Haberin olsun. Ya. Çok mutlu oldum. Turlatıyoruz seni diyelim. Şu aslında metafordan kastım, bir tane bir ev tanımımız var. Yani Anadolu'ya da gitsek, işte metropollerde de yaşasak, bu evin metrekaresi değişkenlik göstergese de, yani ne bileyim, içindeki malzeme, dekorasyon da değişiklik gösterebilir. Büyüklüğü de değişik gösterebilir ama içindeki yaşam alanlarımız bir şatodakiyle 1+1'de aynı. Nedir? Bu banyomuz var, girişimiz var, mutfağımız var. Salonumuz var, misafir ağırladığımız ve aynı zamanda mahrem alanımız, günü kapattığımız, güne başladığımız bir tane de yatak odamız var. Şimdi bu tanımları eğer uğraş verdiğin alanda açmadan önce senin hali hazırda emek verdiğin, para kazandığın, daha doğrusu bu yöneticilik nasıl bir evde yaşıyor? Yani sen değil, bak, mesleğe kastediyorum. 2+1 mi, 3+1 mi, müstakil bir ev mi? Nasıl konumlandıralım bu işi? Bence 5+1 bir köşk olabilir. Yani Köşk. saray olabilir. Saray olabilir. Köşkün daha fazla odaları var. Bir avlusu var falan. Şöyle yapalım mı? Müstakil bir ev diyelim. Oda sayısını opsiyonlayalım. Know-how yememek için. Olur. Duruma göre ilave ederiz. Hem zararlı da çıkmayız. Olur mu? Bahçemiz de var yani, güzel bir şekilde. Yani bahçeyi de o zaman ev tanımımızda biraz güncelleyelim. Bahçe aslında bize ait ama aynı zamanda dışarıdaki komşularımız ve aynı zamanda doğaya da sorumlu olduğumuz kamusallığa da giren bir alan ama sorumlu hissettiğimiz bir alan. Yani bahçemizde deyip de lönk diye çöpe atamıyoruz. Bir görsel estetikten sorumluyuz. Doğaya da sorumluyuz aynı şekilde. Diyorum, evin girişinden başlıyorum. Giriş tanımı: eve sadece kapıdan giriliyor. Tabi bu bahçeli ev, bahçeden de girebiliriz, ayrı konu, ama ana meta üzerinden konuşacak olursak yani bir bacadan giremiyoruz. Çok kilit bir yer ve aynı zamanda girdikten sonra bizi diğer odalara yönlendiriyor. Şimdi bu mesleğin yöneticilik diyelim, abiyana tabirle, sen açarsan sevinirim. Girişi nasıl bir şey? Yani eğitim mi dersin, müşteri mi dersin, sermaye mi dersin? Hani müşteri demeyeyim, üye diyeyim. Sizin sistemde galiba üye olarak geçiyor ya da misafir olarak geçiyor. Evet, misafir daha çok kullandığımız bir tabir. Tabir. Tamam, onu da ben düzeltirim. Mazur görsün dostlar. Nasıl bir girişimiz var? Bir kere sabırlı bir girişimiz var. Yani her şeyden önce eve bir kere sabırla giriyoruz biz. Çünkü hizmet sektöründeyiz. Ve o kadar çeşitli insan profili var ki. Yani ister organizasyon olsun, ister kulüp olsun, masaj olsun, yani üyelik olsun, fark etmiyor. Yani besmele çekip mi giriyor? Sabırdan kasıt anlamadım. Yani şöyle, niyet ettim Allah'ım senin yüzünden çıkardı diyorum ben. İki sübhaneke falan. Tabii, iki elham bir kulübü. Tabii.
Yani sektör hizmet sektörü Hı hı. ve insanla çok fazla iletişim isteyen bir sektör, alan daha doğrusu. Bu yüzden en önemli şey de sabır. Yani Sabır ve iletişim. tamam, harika özetledin. Ben de şöyle bir katkı yorum yapabilir miyim? Dayak yemesem eğer yorumuma Aşk tabii olsun. ki. Yok tabii ki aşk olsun da hani olur ya, o kelimeyi kullanırız. Yani yapıcı eleştiri anlamında. Dayaktan kastım o. Hani Tabii, biz hı hı. senaristler daha çok dayak yiyor izleyiciden mesela. O anlamda. Yani sabır okey. Dur, ne diyeceğimi de unuttum ya. Araya başka bir şeyleri kattık. Sabır ya sabır, sabır ya sabır ne diyeceğimi unuttum ya. Katkı yapamadım, iyi mi? Katkısızlar katkısızı. Neyse tamam, sabır dedik. Aklıma gelince paylaşacağım ama söz. Okey, anlaştık. Buradan direkt Ben de merak ettim. ben de merak ettim, bak hatırlayacağım şeyi. Anyway, mutfağa geçiyorum. Direct to kitchen. Okay. Mutfak biraz salonun rolünü de çalmış. Yani bundan 20 sene önceki o salondu, pardon. Yani bir sosyalleşme alanı da aynı zamanda. Hani evet, yemek yiyoruz, yemek hazırlıyoruz, yiyeceklerimizi stokluyoruz vesaire. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ama işte akşam ya da ne bileyim, belki hani salonda çalışırız, salonda böyle sohbet ederiz ya. Biraz o salonun rolünü de almış bir oda. Galiba teknoloji ve iletişim alışkanlıklarımızın getirdiği bir şeyle de ilintili. Ya da bize özgü mü bilmiyorum, bir kahve mahve yapılır, iki gıybet dedikodu yapılıyor. Yani daha sade geleyim, işin mutfağında ne dönüyor sizin sektörde? Ya özetle aslında ben bizim işin mutfağını biraz Amerikan mutfağı benzetiyorum. Yani salon ve mutfak iç içe. Wow. Evet, yani bizim mutfak kirli bir şey aslında. Nasıl desem, Kirli derken? ya şöyle, yani kirliden kastım şu, dağınık bir şey. Nasıl da sistemi kurmaya çalışıyorsunuz ya da var olan sistemi yürütmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Aksaklıklar oluyor. Bu aksaklıklar o bulaşık yığınlarını olarak düşünün. Aksaklıkları da misafire göstermemeniz lazım. O misafir de salonda oturan kişiler işte. Ama Yani direkt, bizim üyelerimiz. ama direkt görüyor mutfağı. Nasıl yapacağız? Nasıl İşte göster? orada Paravan da mı var bizim orada? sihrimiz de işte orada bizim sihrimiz devreye giriyor. Yani o bulaşığı göstermeden sanki onun bir dekoruymuş gibi ya da evet ya burası böyle olmuştur, hemen halledelim deyip hem misafiri memnun etmemiz gerekiyor. Yani salondakilerin huzurunu bozmamamız gerekiyor. Hem de ay bu çok ayıpmış modunu almamamız gerekiyor. O yüzden biz biraz Amerikan mutfak oluyoruz ve gerçekten de çok zor oluyor. Anladım. Ama mutfakta da özünde misafirlerimiz var değil mi? Yani misafirler için bir şey yapıyoruz. Kendimiz için Tabii değil. ki. Tabii yani sonuçta hizmeti biz misafire veriyoruz ve sistemimizi de hizmetimiz için kuruyoruz. Tamam. Böyle olunca da doğal olarak misafire yönelmiş oluyoruz. Peki salonu da biraz hemen hızlı geçtik ama salona da geçmek isterim açıkçası. Tabii. Yani salon şimdi aklıma geldi. Yani 20 yıl önceki gibi değil malum kullanıma. Tabii. Yani misafirden misafire açılır. Soğuk bir alanda, artık o misafire değer vermek mi, gösteriş mi onu bilmiyorum ama ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bir cepheyi kaplayan vitrinler vardı. Ona sorulmadan koltuk takımı değişmiyordu mecazen. Yani büyük olmak zorunda. Evet. Güpürlü perdeler falan. O kocaman işte video setleri bilmem ne, kiralamaları ıvır zıvır. O vitrinlerde böyle simetri, asimetrik bir şeyler konulur. Hani misafirden misafire açılan takımlar vardı. Falan filan. Yani tabii teknoloji gelişti. Mobilya tüketim alışkanlığımız farklılaştı. Hayatımıza bir IKEA girdi. O mobilyayla artık kendimizde bir şeyleri monte etmeye çalıştık falan filan. Yapıyorum ediyorum moduna geçtik. Bu sefer teknolojiyle birlikte mobilya ya da bilmem ne bir şeylerini de değiştirdik. Seçme özgürlüğüne sahip olduk. Para kazandık bilmem ne. Derken işte bir TV ünitesi üzerinde televizyon. Evet, misafirimizi ağırlıyoruz. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz. Kimle?
bir arkadaş, eş dost, evliysek eşimizle, çocuğumuzla ya da bekarsak bir televizyon açarız, eğitim programı olur, ne bileyim dizi olur, belgesel olur. Böyle bir alan. Şimdi mutfaka misafir dedik ama Amerikan mutfak. Biraz da salonda sihirbazlık, cambazlık var sizde. Göstermeme ya da farklı gösterme diyelim. Salonda ne oluyor? Az önce çok güzel bir örnek verdiniz. Dediniz ki o zaman tabii evler büyüktü dediniz. Şimdi Evet. evler büyükken o dönemi ben de çok iyi hatırlıyorum. Benim en büyük teyzemin, annemler 11 kardeş de en büyük teyzemin Maşallah. evi hala böyle. Selamlar buradan, ne diyelim? Bayramda hepsinin hayrını bekliyoruz bakalım. Evet, el öpmeden Evet. zaten köşeyi döneriz. Eyvallah. Yani küçükken malum yaptığımız şeyler. Tabii. Şimdi hayatlarımız büyükken O da odalarımız büyüktü, showroom demeyelim de eşyalarımız büyüktü. Yani mesela şimdi geçmişin üçlü koltuğuyla şimdikinin üçlü koltuğunun boyutları bile aynı değil. tabii yani O yüzden zaten biraz da Amerikan mutfak örneğini veriyorum. Hayatlarımız küçüldü. doğru. Hayatlarımız küçülünce de şimdi bizim salonumuz vitrinimiz haline geldi. Evet. Yani bizim showroom'umuz işte. Biz bütün her şeyimizi, bütün ürünümüzü ya da bütün marifetimizi salonda sergiler olduk. Aslında salon biraz bizim sahnemiz noktasına geliyor burada da. Yani Evet. o mutfakta cambazlık örneğimizi verdik. Aslında cambazız. Sahneye aldığımız yerde salon bir nevi Evet, gibi. aynen öyle. Peki neler var maharetimiz cambazlıkta? Yani mesela fiyat indirimleri var mı? Gergeller var mı? Fırsat promosyonları var. Fırsat fiyatları. Abi gel sen bugüne de ben sana şu indirimi yapayım. O da güzel. Bak bugün havale yap sana %20, yani %20 çok düşük bir indirim kalıyor da bu fırsatta. %70 indirim yapacağım. %50 indirim yapacağım. Yarın ödersen bu fiyatı bulamazsın. Ya da Tayvan'dan çok güzel duayen bir ekip getirdik, masaj. Fiyatları da çok uygun. Mutlaka deneyin. Memnun kalacaksınız. O cambazlık değil ama o gerçek yani. He. Tayvan'dan değil de. Yok o yüzden çok onu güzel. onu sunuş şeklin cambazlık. Gerçek tabii ki de gibi geldi aklıma, bilmiyorum. Yani bizim marifetimiz biraz orada işte. Yani misafiri biz dediğim gibi sahneye çıkartıyoruz. Evet. Daha doğrusu asıl ışığı misafirin üstüne zaten salonda, yani salondaki o sahnede yansıtıyoruz. Wow. Işık gözüne denk gelen kişi de, yani direkt ışığa bakan kişi diğer yerdeki şeyi göremez. Mesela tiyatroda oyuncular sahneye çıktıklarında sadece sahne ışıkları tiyatro oyuncusunun üzerindedir ve oyuncu seyirciyi göremez. Biraz da böyle, yani biraz belki kötü bir benzetme ama Yok. bu seyirci de bizim mutfağımızdaki o bulaşıklarımız oluyor işte. Sahneye çıkan misafir bu mutfak tarafındaki bulaşık yığınlarını göremiyor. Biz de öyle bir cambazlık yapıyoruz. Vallahi harikasınız, ne diyeyim. Yani bu hemen hemen her işletmede böyle galiba, değil mi? Bizim misafirin göremediği kısım diyeyim daha doğrusu. Sizin sırlarınız. Yani bilemiyorum, her işletmede böyle midir? Her işletmenin Yani çünkü farklı bir kafa olarak tabii ki yönetme biçimi falan farklıdır da hani ben mantık matematiği anlamında algılamak istedim. Muhtemelen böyledir Doğru. diye düşünüyorum. muhtemelen. Doğrudur. Okey. Artı odalarımız var. Şimdi bahçeli ev dedik. Baştan 2+1 dedik. Hani opsiyon koyduk. Know-how yemeyelim diye. Bu odalar, yani şöyle yorumlayabilirim. Aslında artı odalar günlük hayatta sosyal statümüzle doğru orantılı ihtiyaca hasıl olan yarattığımız mekanlar. Yani şunu demek istiyorum. Evliysem, çocuğum varsa zaten opsiyonlu. Hiç çocuğun odası kaçarı yok yani. Eğer değilsek, bekarsak, salona sığmıyorsak, salondaki konfor yetmiyorsa ya bir sinema odası yapayım. Veya başka bir örnek, ne bileyim işte ben üretken adamım, sanat bilmem ne öyle uğraşıyorum. Veya fotoğrafçıyım, karanlık oda yaparım, kütüphane yaparım, çalışma odası yaparım. Gibi. Yani biraz bizim hayattaki beklentilerimizle orantılı Joker oda gibi bir şey. Hem misafiri de yatırabiliriz aynı zamanda salonda. Eğer biraz fazla odamız varsa, misafir dedim hani müşteri anlamda değil, gerçek misafir bu arada. Ben direkt müşteriye odakladım. Yok.
Şimdi bu artı odalara neleri koyalım? Yani üyelik paketlerine mi, para mı, ne, patron mu bilmiyorum. Nasıl olur bu iş? Bence takım ruhunu koymak gerekir. Ekip, evet. Yani şöyle bir şey aslında, biz çalışırken yani herkes bence öyle yapıyor. Aynı zamanda işini severek yapan insanlardan bahsediyorum. Süper. İşiyle evleniyor da. Ve evlendiğinde de çocuğu olarak bir ekibi doğuyor zaten. Ekip sizin çocuğunuz oluyor. Şimdi siz bu ekibe bir de bir oda vermek zorundasınız. Ona bakmak zorundasınız. Onu önemsemek zorundasınız. Bir dakika bir şey yanlış yapıyorsa neden yanlış yaptığını çözüp onu bu yanlışa ikna etmek zorundasınız. Hani ikna etmek de zorundasınız yanlış olduğuna. Mesela benim patronum bu konuda çok acı çeken bir adam. Beni biraz zor ikna eder. Çünkü ikna etmediğinizde o kişi o yanlışı dönüp bir daha yapacak. İkna olmayacak yanlış yaptığına. O yine o fırsatta, ilk fırsatta aynı senaryoda ya da benzer bir senaryoda gidip o hatayı bir daha yapacak. Ama bizim için önemli olan, yani o ekibin olduğu odayı o kişi bir daha kirletecek. Bizim için önemli olan o odanın da temiz olması. O yüzden ekibin mutlaka bir odası olmalı. Anladım. Yani odalar dedim bilerek, yani ekibi koyuyoruz. Başka bir şey koymuyoruz galiba mı? Ya benim aklıma şu an ilk gelen ekip, Tamam. Açıkçası. Diğerleri birazcık daha hani salona sığışır. Mutfak masasında yatar ya da ne bileyim sandalyede de uyuyabilir. Yani evin diğer bölgelerine sıkışır. Anladım. Yani ekip Yine yatak atarız. ekip önemli, işletmenin bel kemiği diyelim. Peki yatak odası var. Mahrem alan. Yani çıplaz. Yani mental anlamda savunmasız olduğumuz bir yer. Aha. Günü orada kapatıyoruz. Güne orada uyanıyoruz. Yeni güne orada başlıyoruz. Aynı zamanda yani içindeki mobilyalara baktığında salondan pek bir farkı olmayıp ama ne dönüyorsa orada, yani atıyorum işte komşundan, kendinden aklına getir ya da anne ebeveynlerimizden, biz bile kendimiz hani başka birisinin yatak odasına hani davet, yani hani bir mobilya bir şey takılacak, bir şey izin istenilir. Aslında içerideki mobilyalar aynı, salondan bir farkı yok. İşte yatak başlığı, gardırop, içinde olabilir iç çamaşırı var ya da kıyafetler de, ona biraz bir tuhaf bir avrosu var. Ben yatağa da mesela rüya kuluçkası derim. Yani orada yumurtluyoruz, rüya yumurtluyoruz. Öyle tuhaf bir tabirim var ama enteresan bir oda. İşte yani bu meslekte, sektörde adını sen koy, yatak odası var mı ya da neyi koyacağız? Yatak odası patronun beyninin içidir. En mahrem alan orasıdır bizim sektörde. Yani bence bütün sektörlerde öyle. Ama Çünkü güne siz patronun fikriyle başlarsınız. Bir kere şöyle bir şey var. Yarın atıyorum Allah korusun patronunuz derse ki güne uyandı ve dedi ki ben bugün dedi bu dükkanı kapatıyorum. Bu işletmeden çekiliyorum. İşte o gün sizin gününüzün bittiği andır. Yani birinin başladığı yerde siz bitirirsiniz farkında olmadan. Bu yüzden yatak odası bana göre bizim sektörde ya da hizmet sektöründe patronun beyninin içidir. En mahrem alan orasıdır. Bir de finans departmanı. O da zaten yine patronun beyninde oluyor. tabii. Ben biraz daha bunu burada konuşuyorum ama bizim özelimizde konuşuyorum. Ama dediğim gibi yani en mahrem olan bence orasıdır. En özel alan. Kimsenin girmemesi gereken. Herkesin her şeyi bilmemesi gereken. Girerken bir destur ya da izin istenmesi gereken alan orasıdır. Bir kapıyı öpüp girme falan. Aynen. İşin şakası ama şöyle bir durum da var. Buraya bir izolasyon yapalım. Çünkü hemen yanında odalar var. Yani ekip duyabilir. Ne oluyor anlamında. Duymaması için bu odayı da izolasyon yapalım. Metafor anlamında. Aslında ekip duymalı ama uzaktan duymalı. Şey vardır mesela otel odalarında ya da bilmiyorum hiç KYK'da kaldınız mı ama KYK'da bizim ben Düzce'de okudum. Yan odada kız hapşırırdı, biz bizim odadan çok geç ederdik. Biraz ekip odasıyla patronun beyninin içi anladım. olmadı. Çünkü patron konuşmasa da en azından ekip ona göre yönelebilmeli. Yani onu duyabilmeli. Belki çok net anlayamayabilir ama
yine de duyabileceği bir mesafe olmalı. Anladım. Yani patron vermek istediklerini duysun, diğeri duymasın muhabbeti. Çünkü her şeyde Aynen. duyulmamalı. Peki, çok güzel gidiyoruz. Evimiz ufak ufak, hatta bayağı bir şekillendi. Geldik banyoya. Banyo daha ıslak hacimlerden biri. Mimari literatürde öyle geçer, mutfakla birlikte. Hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Aslında hemen hemen herkesin rahatlama alanı diyebiliriz. Ama onun dışında bir tazelenme alanı gibi de bir yer. Yani evet, işte duş alıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, günlük böyle bakımlar yapıyoruz. Ne için? Tabii ki sağlık için. Dışarıya karşı estetik sorumluluğumuz, görünmemiz vesaire için, ama duş alırken o suyu vücut da istiyor. Bir enerjinin, auronun resetlenmesi, dengeye gelmesi için, ya da işte dişimizi fırçalıyoruz, onu diş de istiyor. Aslında tazelenme, yani var olanı koruma diyeyim. Böyle de bakabilirsek, yani banyomuz var mı bu arada? Tabii ki de. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Yani banyoda satış oluyor işte. Satış departmanı ya da pazarlamayı, satışı yapan bizim banyomuz oluyor. Amanın, Çünkü sattıktan sonra rahatlanıyor galiba. Satana kadar sıkıntı. işte satana kadar kısım neresi biliyor musunuz? Evet. Bulunduğunuz noktadan o tuvaletin koridoruna giden alan satana kadarki alan. Düşünüyorsunuz, bekliyorsunuz. Ya Rabbim, bir dakika, bir an önce rahatlamam lazım O diyorsunuz. koridorda hiç bitmez oraya kadar. O da ayrı konu. Bir de sıra varsa yandınız. Aman. Aynen. Ama satış alanı bizim sektörün tuvaleti, banyosu. Anladım. Siz mesela dediniz ya, banyo yapıyorsun, ferahlıyorsun, işte temizleniyorsun, arınıyorsun. Satış yaptığımızda bizim patronun kafası rahatlıyor. Ve biz de rahatlıyoruz doğal olarak. Peki. Ama başkaları için de yeni bir ferahlama, yeni bir başlangıç yaratıyoruz. Ya mesela siz üye olduğunuzda hayatınıza yeni bir başlangıçla başlıyorsunuz. Tabii. Yeni bir Sayfa opsiyonla açıyoruz. yürüyorsunuz. Aynen. Aynen öyle. O banyonun kapısından siz çıktığınızda, yani satış bölümünden siz çıktığınızda artık siz eski siz olmuyorsunuz. Yeni bir statüsü, yeni bir enerjisi, yeni bir ahengi ya da hayatın yeni bir dominosu olan biri olarak çıkıyorsunuz. Ama sizin zihinde de Ahmet örnek değil de üye 1-2-3 sallıyorum oluyor. Kodlanıyoruz yani, değil mi? Nasıl yani? Anlamadım. Ya ticari anlamda dedim. Hani üye oluyorum artık. Hani o ailenin bir parçası oluyorum. Üyeden, yani misafirim ya, müşteriyim, hani müşteri demek istemiyorum. Benim de statüm değişiyor. O anlamda demek istedim. Evet, doğru Gibi. söylüyorsunuz. Peki merakım şu, yani patron demeyelim, sermaye sahibi diyelim. Şimdi sermaye sahibi de bu aslında patron teknik tabirle, de biraz daha hani nasıl kibarlaştırabilirim, jenerik bir şey kullanabilirim diye o geldi aklıma. Bu banyoyu kullanıyor mu? İhtiyacı yok galiba. Çünkü yani günlük hayattaki banyo gibi düşünmeyelim. Diğer hani izah ettiğim banyo gibi. Satış ofisi olarak. Yani ama niye kullansın? Bence şimdi diğer işletmelerde ya tabii ki de her işletmenin karakterine, yöneticisinin karakterine göre değişir. Doğru. Ama ben bizim sektör için söyleyeyim. Bizim patronumuz da tabii ki de bu banyoyu kullanıyor. Bize destek atıyor, bizi yönlendiriyor. Bak diyor, öyle değil, böyle yaparsın diyor. Ama galiba en çok kullanmaktan çok nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyor bize. Tamam. Ben başta biliyordum da seni zorlamak istedim. Mentörünüz aslında. Çünkü adama bir şey satamazsın. Adam senden zaten satış bekliyor, değil mi? Ama nasıl balık tutacağını öğretmesi lazım. Bak, ben de bu yollardan geçtim. Banyoyu, koridor çok uzun, dar, bilmem ne, ıvır zıvır. Bak şuradan kıvrılarak gidebilirsin falan filan deneyimlerini anlatınca ister istemez mentörün, yani bir danışanın olmuş oluyor, yöneticin olmuş oluyor gibi. Evet, ya biz açıkçası ya ben şahsım için söyleyeyim, ben bu konuda çok şanslıyım. Süper. Çünkü çok bilgili, çok tecrübeli, inanılmaz bir zekası olan bir yöneticiyle çalışıyorum. Gerçekten tam bir mentor, yani tam bir yol gösterici. Sağ olsun, var. Buradan da selamlar diyelim yöneticisine. Selamlar olsun. Aynen öyle. Geldik bahçeye.
bir çırpıda anlattık vallahi, harikayız. Bahçenin tanımını da yaptım. Yani bize ait ama dışarıya, yani komşularımıza ve doğaya karşı sorumlu olduğumuz kamusal gibi bir yer. Yani kamu ortak kullanım oluyor ama dışarıda, hani evin içeri değil. Evet, mülk bizim ama sorumluluğumuz var. Yani estetikten tut da işte doğaya vesaire, havuzumuz olabilir içinde, bilmiyorum. Yani biraz da böyle keyif alanı, atıyorum havuz olduğunda havuz başında misafir ağırlamak, spor anlamda o havuzda yüzmek, ne bileyim bir evcil hayvanımız varsa onların mekanı oluyor aslında. Bir ayrı bir keyif alanı gibi bir yer diye ben böyle hayal ediyorum ama bu sektörde bahçe nasıl bir şey, onu merak ediyorum. Ya siz anlatırken benim aklıma ilk gelen şey bahçenin ev sahibi oldu. Yani bahçe biraz ev sahibi. Biz bahçe, Çerkezler'de şöyle bir şey var. Çerkez bahçesini, evini çok net tanırsınız. Bahçesi çok düzenlidir, çok bakımlıdır. Sizin, nasıl desem, aslında size karşı olacak olan düşüncelerin bir ön adımıdır. Şimdi biz bir otelin bünyesindeyiz. İnsanlar önce otele geliyorlar. Önce bahçeden geçiyorlar yani. Önce bahçeyi görüyorlar. Aa bak, bu bahçenin sahibi iyi biri olabilir deyip öyle evinize geliyorlar. Tanrı misafir oluyorlar yani aslında. Anladım. Ama eğer bahçeniz kötüyse, kötü bir ya da hiç bilinmeyen bir markanın ya da ev sahibiniz işte hiç bilinmeyen biri ise, sizin de çok daha fazla çaba harcamanız gerekiyor ki sizin iyi olduğunuz belli olsun diye. O yüzden birazcık bahçe ev gibi. Anladım. Vallahi bir çırpıda bitirdik. Benim bir iki tane merak ettiğim bonus sorularım var. Müsaadenle ona geçiyorum. Evimiz bitti yani. Vallahi harikaydın. Kısa, öz. Vallahi mı? Aynen öyle gerçekten. Yani ben bir üyeyim ama epey bir aydınlandım. Konuklarımız da aydınlanmıştır, alacağını almıştır diye umuyorum. Şöyle şahsi bir soru, yani sana özel. Tabii ki. Melisa Ağaoğlu'nu şu anki yaş diliminde Melisa Ağaoğlu yapan 3 tane olay, olgu, kader, mekan, coğrafya, adını sen koy. 3 tane bir şey ver bana. Emin misiniz? Bak Yani... bu bölümün sonunda psikologlar yapmaz. Yok, o formatta değiliz ama merak ediyorum. Çünkü bir çok genç yaşta yöneticisin. Yani bu az buz bir şey değil. Hani mütevazı olmana da gerek yok. Bence bu tebrik edilecek. Bir de kadın rolün var. Hani malum toplumumuzda. Gayri ihtiyari ben merak ediyorum. Yani nasıl bir kırılmalar yaşadın? Nasıl bir tecrübelerin oldu? Hayatın nasıl, ne olaylardan bir yere götürdü seni? Gibi. Yani böyle imbikleyip bir paylaşmak istersen, 3 olay, olgu neyse artık biriyle mi tanıştın, o mu yönlendirdi, veya bir yerde oturuyordun çay içerken biri mi keşfetti seni, sallıyorum yani şu an uçuyorum da gibi. Ya da bir dizi izledin, orada kendini gördün, evet ben olacağım mı dedin. Benim hayatımda beni değiştiren en büyük şey ve ilk şey üniversite okumak oldu. Ben üniversiteyi şehir dışında okudum. Düzce'de okudum. Ve 17-18 yaşında gittim. O yaşıma kadar da böyle tek başına dışarıya çıkan bir çocuk değildim. Çok sosyal bir çocuk değildim. Ben hala sosyal olduğumu düşünmem de. Bence sosyalsin, işin gereği sosyalsin zaten. Günde 50.000 tane insanla telefonda yüzle yani ben şahidim, muhatap oluyorsun. Hani sürekli güler yüzlüsün. Yani maske olduğuna da inanmıyorum bu arada dostlar. Gerçekten samimi. Yani gözün içinden görüyorum. İşini seven bir hatun diyeyim. Teşekkürler. Vallahi öyle yani, sosyalim göreceli yani, bana yutturamazsın da neyse. Üniversiteye gidip de tek başıma yaşamak zorunda olmak, bazı sorunlar olduğunda bunları tek başıma çözecek zorunda olmak ya da çözme zorunluluğu olması benim için çok büyük bir atılım oldu. Belki bunun hani alt maddesi olarak İngilizce öğrenmeyi söyleyebilirim. Daha doğrusu dil öğrenmeye başka bir bakış açısıyla yaklaştım. O olabilir. İkinci en büyük şey, üniversitede yine bir hocam var, Yusuf hocam. Evet. Kulaklık çınlasın inşallah.
Buradan çok sevdiğim bir adam. İnşallah izler ya da dinler. selamlar. Umarım. Baya bir selam verdik. Üniversiteye de selam verelim. Evet. Buradan Düzce Üniversitesi. Selamlar. Belki iyi yaparlar. Yani bütün etiketleri alta şey yapacağım. Instagram'da, Mis gibi. Spotify'de hepsine işte hocam, Düzce Üniversitesi, 11 tane teyzem. Ne güzel. Kalabalık aile. Evet. Hashtag Malatya hashtag. Malatya'ya da selamlar. Süper. Malatyalılar derneklerine de selamlar. En büyük destek onlardan gelir. Eyvallah. Şaka bir yana. Üniversitedeki hocam benim bakış açımı çok değiştiren bir adamdı. Yani ben kaç yaşındaydım? 18-19 yaşında onu tamamen anlamaya başladım. 19 yaşımda, 35 yaşımda geçirmem gereken fikirsel, düşüncesel evrimi geçirmeye başlamıştım. İnsanlara karşı olsun, fikirlere karşı olsun. Bir kere o benimle fikirleri tartışırdı. Oturur biz fikir tartışırdık, şiir okurduk, şiir ezberlerdik birlikte. Benim için hala çok kıymetli bir adamdır. Ve üçüncü büyük olgu da Mete Bey. Yani benim biricik canım, patronum. Patron. Süper. En büyük şanslarımdan biri de onunla denk gelmek oldu. Ondan da Mete çok Bey'e de fazla selamlar. şey öğrendim. Mete Bey. Hashtag Mete Bey. Tabii canım. Valla anonim Ahmet örnek gibi oldu hashtaglerimiz. Süper ama Aynen. yani şanslı hissediyorsun diye düşünüyorum. Bu çok büyük bir lütuf, kıymetli bir şey. Yani o hocaya denk gelmen, hayatındaki o evreyi kırılma noktasını tecrübe edip yaşaman, daha büyük düşünmen. Bilmiyorum katılıyor musun? Ben direkt bende çağrıştırdığı izlenim o. Teşekkür ederim. Çok onore edici şeyler bunlar, sözler. Ama görünen öyle. Ama evet. Yani öncesiyle sonrasını tartıya koyup bakabiliyorum biraz. Süper. İnsanların hayatında ne gibi etkiler yapabildiğini ya da yapabileceğini dikkate alıyorum. Ona göre zaten birazcık daha artık insanları hayatıma alırken seçici olmaya çalışıyorum. Vallahi ne güzel. Yani öyle boş bir insanı almak da istemiyorum yani zaman kaybı. Hesap Kito yeteneği de gelişmiş anladığım kadarıyla. O da önemli yani. Hesap kitap yapıyorsun. Hani bu değer katar mı, katmaz mı? Bana faydası Onu işte Mete olur Bey mu? sağ olsun, o öğretti bana. Evet. Muhasebeye kilitledi bana sağ olsun. İşte hesap, Öğreneceksin dedi. Bu da ortaya çıktı. işte hesap kitap, hesap kitodan kastım oydu. Vallahi harika. Diğer bir tane sorun var. Yani aslında her konuma soruyorum ama her işin bir zorluğu var malum. Bunda böyle başına gelen tabii ki yani bir üye ismi vermeden ya da tarif etmeden diyeyim. Ya sen de iz bırakan ama komik ama sende de izden kastım böyle hani bazı olaylar ders verir ya sana. Olumlu ya da olumsuz. Dersin falan. O rol modelin olur. Böyle bir anın var mı hiç? Mutlaka vardır da şu an aklıma gelen. Şu an aklıma gelen yani başımdan o kadar saçma sapan şeyler geçiyor ki. Yani en büyük, en böyle zarar aldığım hem manevi olarak hem psikolojik olarak, belki biraz da maddi olarak, ama en zarar aldığım anım bizim otel işletmemiz de var. Süper. İzmir'de ve orada böyle bir düğün grubu vardı. O düğün grubuyla çok fazla tartışmalar yaşadık. Gecenin 2'sine 3'üne kadar bir şeylere ikna etmeye çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Çok komik bir anı değil aslında bu ama galiba en büyük ders aldığım o düğün grubuyla yaşadığım anılar, o süreç yani. Anladım. Oradaki zaman dilimi, olay diyelim, olgu demeyelim ama sende öyle bir şey oldu ki olgulaştı. Dönüp baktığında referans aldın. Sayfalardan biri oldu. Ama maalesef demeyelim, şöyle demeyelim. İyi ki yaşamışsın ki benzer olaylarda bir insan olur ya, illa hep doğru yapacağız diye değil. Bir yanlışı da tabii bilerek yanlış yapmak kastetmiyorum. Ama başımıza gelen bütün olaylar da biraz bence lütuf gibi bakmak gerekir diye düşünüyorum naçizane. Çünkü tabii ki. referans alıp bakıyoruz o sayfalara, tekrar aynı tongaya düşmüyoruz. Daha tecrübeli oluyoruz. İletişim şeklimiz farklı oluyor. Bula bula diyeyim. Ben böyle düşünüyorum.
Güzel düşünüyorsunuz. Eyvallah. Katılıyorum diyorsun. Valla bir çırpıda bitti. Yani ekleyeceğin ekstra bir şey yoksa çok teşekkür ederim Melisa. Rica ederim, ne demek. Ağoğlu'yla bir akrabalık yok galiba, değil mi? Var mı? Varsa da bence söylemesin. Şu zamana kadar iyi idare ettik. Yani şimdi bir anda çıkacak akrabalara hazır değilim. Tamam. Peki Melisa, ağzına sağlık, aklına sağlık. Çok teşekkür Evet, ederiz çok sağ olun. Deko Kafa ailesi olarak. Şunu da not düşelim. Ben gidiyorum anlamında demiyorum ama spor gerçekten hayatınızda olsun ha dostlar. Yani ileriki yaşlarda o kasınız, kemiğiniz, ya her şeyden önce geçtim böyle fitness vücut geliştirmeye ama insan metabolizması, yani ta mağara döneminden böyle uzmanı değilim ama biraz okudum, üfledim. En azından onu paylaşmak istiyorum. Melisa'nın da söyleyeceği belki bir şeyler vardır bu anlamda. Çünkü bir şeyler satmak ister belki diyerekten. Mağara döneminden bu yana yani çalışmak zorunda. Yani durduğu anda metabolizmamız, yani var olan aslında yaşımız oluyor. O da hastalıklara dönüşebiliyor. Yani düzenli bir şekilde hayatımızda var edersek gerçekten çok daha sağlıklı bir şekilde olaylara bakabiliyoruz. Hani derler ya, sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Tam da bunun Sağlam kafa sağlam. Sağlam kafa sağlıklı vücutta bulunur. Demedim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Tamam, özür dilerim, sen güzel tarif ettin. Yani zamanın ruhu da böyle bir şey. Yürürsünüz, fitness yaparsınız, ne bileyim bir sürü aktivite var. Ama mutlaka yapın diyorum. Ben de açıkçası sporun, yani gerçekten insanların hayatında bir şeyleri yoluna koyarken yan dal olarak yapmaları gerektiği bir şey olarak düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü insan kendisiyle baş başa kalıyor. Her türlü vücudunu dinlemek zorunda kalıyor. Kendi sınırlarını öğreniyor. Yani mesela hani erkekleri ağırlık kaldırırken görüyorum burada. Ya da atıyorum koşu hızınızı ne kadar arttırabileceğinizi görüyorsunuz. Ne kadar ağırlığın altına girebileceğinizi görüyorsunuz. Gerçekten de kendinizi burada tanıyorsunuz. Yani spor salonunda tanıyorsunuz birazcık Aynen. daha. Sadece hani vücut yapayım, ay oram fit olsun, buram şöyle olsun mantalitesi değil bu. Doğru. Birazcık daha işin daha böyle felsefik tarafına ben odaklanıyorum. Çok doğru vallahi. Ama gerçekten Mustafa Kemal çok güzel söylemiş. Sizin de söylemeye çalıştığınız şey. Beceremedim daha doğrusu. Ama Estağfurullah. Biz imayı anladık. aynen. Sağlam kafa gerçekten de sağlam vücutta bulunuyor. Çünkü o fikren çevikliği de kazanıyorsunuz. Vücut olarak da çevikliği kazanıyorsunuz. Fikri olarak da kondisyon kazanıyorsunuz. Vücut olarak da kondisyon kazanıyorsunuz. Spor gerçekten insanların hayatına çok güzel yön veren bir alan aslında. Herkes de yapsın. Ya enerji de katıyor. Mesela ben 1 saat oldu çıkalı. 1 saat falandı programım. İşte bilmiyorum, izleyiciler yorumlar muhtemelen. Dipçik gibiyim. Ya ben hiç görüşmemişiz gibi yapacaktım ya. Yok o zaten görüşmedik. Yani son 1 saat görüşmedik. Evet. Yok, sağ olsun Melisa Ağoğlu kırmadı. Konumuz oldu. Ekleyecek bir şey yoksa teşekkür ediyoruz tekrar. Yok, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Elinize emeğinize sağlık. Ne demek? Biz teşekkür ettik tekrar. O zaman hoşça kalın deyip kapatıyorum. Peki Kapatıyoruz. madem, hoşçakalın Ufuk Bey. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere, evet. Yarın havuz rezervasyonunu kaça yapalım, bir dakika. Onda çekimim var başka bir konukla. O da özel. Buradan teaser vermeyeyim ama 8-9 zaten 7 spor, 7-8 spor, 8-9 eğer kulvar boş olursa, müsait olursa kullanmak isterim havuzu. Bazen yoğun Tabii. oluyor malum. Tabii ki. Ben sizi not ettim Ufuk Bey. Tamam, anlaştık. Tamam. Anlaştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz.